13 Nisan Pazartesi ile 19 Nisan Pazar haftasına hoş geldiniz efendim. Ama baştan net söylemem lazım. Bu hafta öyle sıradan bir hafta değil. Evet, bu cümleyi bu aralar çok sık kullanıyoruz ama malum böyle bir haftadayız. Evet, bu hafta gökyüzü sana en tehlikeli şeyi yapabilir. Eyvah, ne oluyor değil mi? Yanlış bir karar doğruymuş gibi gösterebilir. O yüzden ne yapacağız? Bu videoda sakın hemen böyle hani burcuma geçeyim. Bu hafta tehlikeliymiş, önemliymiş. Acaba burcumda neler beni bekliyor? Lütfen deme, olur mu? Bak, baştan bu hatırlatmamı yapıyorum. Çünkü bu hafta yaşanacak her şeyin nasıl çalışacağını belirleyen şey önce bu genel gökyüzü omurgası. Evet, bu genel tabloya bakmadan benden sana tavsiye, burcunun ne söylediğini çok fazla merak etme derim. Önce genel tablo, sonra burcun. Haftanın ilk büyük başlığı, evet, 13 Nisan Pazartesi günü kesinleşen Mars-Neptün temasıyla başlıyor. Hoş geldi diyelim o zaman. Evet, Mars astrolojide, şimdi anlatmak isterim size, iradeyi, dürtüyü ve böyle harekete geçme biçimini temsil etmektedir. Neptün ise sınırları çözen, algıyı biraz bulanıklaştıran, hatta şöyle diyeyim, gerçekle böyle yanılsama arasındaki çizgiyi gerçekten incelten bir gezegendir. Şimdi çok ters değil mi? Çok tezat oldu bu ikili. Peki bu ikili bir araya gelince bizi neler bekliyor? Şimdi bu iki enerji birleştiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Mars'ın net ve o doğrudan hareket etme isteği Neptün tarafından çözülüyor. Şimdi buraya kadar güzel. Peki ya bundan sonrası? Yani enerjinin var olduğunu söylüyoruz ama yön net değildir. İşte çözülme anı burada başlıyor. Bu yüzden bu etki özellikle böyle aksiyon aldığın alanlarda, iş hayatında, verdiğin kararlarda, para yönetimi olabilir, ilişkilerde verdiğin tepkiler olabilir. Hatta hızlıca böyle içine çekilmiş olduğun durumlar üzerinde de çalışabileceğini çok net söylemem lazım. Bu yüzden haftanın başında yaşanacak gelişmeler evet çok güçlü görünecek ama arka planda yanlış yönlendirme, aldanma, hatta kontrol kaybının olabildiğince risk taşıdığını da söylemem lazım. Şimdi gelelim haftanın bence asıl kırılma noktasına. Yani 17 Nisan Cuma günü. Evet. Şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? İki büyük gökyüzü olayı bakın aynı anda çalışıyor. Evet. Birincisi Merkür-Neptün teması. Merkür astrolojide düşünceyi, algıyı, iletişimi ve karar mekanizmasını temsil eder. Neptün ise bu alana temas ettiğinde Merkür'ün ayırt etme ve netleştirme kapasitesini maalesef zayıflatır. Şimdi zihin lineer çalışmaz. Sezgi artar ama doğrulamada düşer. Şimdi bu etki ne yapar? Özellikle yapılan görüşmelerde illaki bir etkisi olacak değil mi? Yapılan görüşmelerde, anlaşmalarda, hatta imzalarda, bak mesajlarda, alınan kararlarda devreye giriyor. Yani hayatın merkezine böyle güm diye düşüyor. İşte yani duyduğun bir bilgi eksik olabilir ya da çarpıtılmış olabilir. Hatta sana verilen bir söz net olmayabilir. Ve şimdi bu durumları böyle yaşayacaksın. Sen bir durumu olduğundan farklı da yorumlayabilirsin, biliyor musun? Çünkü sana iletildiği şekliyle sen algılıyorsun ve yorumluyorsun değil mi? İşte bu yüzden bak özellikle söylüyorum, bugünlerde kesinlikle o kadar yanıltıcı olduğunu söylemem lazım ki, yani nasıl söyleyeyim, dikkat dikkat dikkat. İkinci ve aynı anda çalışan etki ise Koç burcunda gerçekleşen yeni ay. Bak önemli, çok önemli bu hafta. Şimdi yeni ay ne? Bunu da anlatalım. Şimdi yeni ay astrolojide aslında yeni bir döngünün başlangıcıdır. Koçsa bu döngüyü başlatan, hızlandıran ve olabildiğince harekete geçiren öncü enerjidir. İşte bu yüzden bu iki etki özellikle yeni bir işe başlama, bir ilişkiyi başlatma ya da bitirme, yani yön değiştirme de olabilir. Bu gibi konularda çok güçlü bir tetikleme yaratır. Şimdi programın başında size ne demiştim? Bu bölümleri lütfen dikkatlice izleyin diye. Şimdi anlatabiliyor muyum? Bakın ne kadar detaylı. Ne nerede gerçekleşirse ne olur, hayatımızı nasıl etkiler? O kadar güzel bir genel tablo var ki siz bu tabloyu iyice izledikten ve analiz ettikten sonra gidin zaten Güneş burcunuzu, Ay burcunuzu, yükselen burcunuzu zaten videonun ilerlerinde daha detaylı anlatacağım. Çok daha net anlaşılacak. Şimdi gelelim kritik nokta var mı? Olmaz mı? Bu yeni ay aslında tek başına çalışmıyor. Evet, tek başına çalışmıyor. Mars Neptün'e hareket alanı, Merkür Neptün'e zihin alanını bulanıklaştırmışken bu yeni ay ne yapıyor? Seni
harekete geçiriyor. Yani böyle başlatma enerjisi çok güçlü gibi durur ama bu enerjiyi hangi bilinçle kullanacağını da tabii ki belirler. Bak burada sana çok önemli görev düşüyor. Şimdi yine bir hatırlatma yapmam lazım. Kesinlikle 17 Nisan Cuma gününe geldik. Şimdi 17 Nisan Cuma günü gerçekleşecek Koç yeni ay ile ilgili kanalımda zaten çok ayrı ve gerçekten detaylı bir videom var. O videoda bu yeni ayın etkilerini o kadar ince ve detaylı bir şekilde anlattım ki bu haftalık yorumda ise Koç yeni ayının tek başına getirisinden çok hani bu haftanın diğer astrolojik etkileriyle birlikte nasıl çalıştığına odaklanacağız, tamam mı? Yani bu video başka ama yapmış olduğum hatırlatma gerçekten çok önemli. O yüzden linkini buraya bırakıyorum. Mutlaka izleyin diyorum. Şimdi devam edelim hiç konuyu bölmeden. Yani bu haftanın gökyüzünü şöyle incelediğimizde ve buraya kadarki yorumlarda ne anladık? En çok kararlarda, iş, para konularında, ilişkilerde vermiş olduğumuz tepkilerde ve hayatımızda yeni başlatmak istediğimiz alanlarda güzel bir şekilde çalışmanın olacağını anlamış olduk. Peki yanlış bir karar, acele bir adım ya da eksik bir bilgiyle yapılan bir hamle uzun vadeli sonuçlar doğurabilir mi bu süreçte? Kesinlikle. O yüzden ne yapacağız? Doğru bir farkındalıkla atacağımız adımlar bizi ciddi bir şekilde ileriye taşıyacak ve bu süreçte de daha az yara almamızı sağlayacak. Daha doğrusu hata yapmamızı desek daha doğru bir cümle olacak. Madem böyle bir önemli hafta detaylı işleyelim. Peki sağlık tarafında neler olacak? Özellikle Neptün'ün etkisiyle biraz zihinsel yorgunluk, zaten bu aralarda çok yaşıyoruz malum, dalgınlık, dikkat eksikliği hatta enerji düşüşünün ön plana çıkacağını da belirtmek isterim. Bu yüzden bu hafta ne yapıyoruz? Sadece yaptığın değil, ne kadar net olduğumuzun belirleyici bir hafta olduğunu unutmuyoruz. Bu haftanın burçlara tabii ki nasıl yansıdığını eminim çok merak ediyorsunuz. Şimdi videomu buraya kadar izlediysen ve hala izlemeye devam ediyorsan lütfen çıkma. O zaman hemen hızlı bir şekilde kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmında da lütfen benimle o güzel yorumlarını paylaşmayı ihmal etme diyorum. Evet, geldik en çok sevilen kısma. Ben de keyif alıyorum. Şimdi 12 burç ve yükseleniniz de dahil tabii ki bizleri neler bekliyor? Hadi gelin hiç vakit kaybetmeyelim. Koç ve yükselen koçlarla haftaya başlayalım. Bu hafta sevgili Koç, yeni ayı böyle seni doğrudan harekete geçirdiğini söyleyeyim. Hayatında böyle bir şey başlatma dürtüsü bak çok ciddi bir şekilde yükseliyor. Ama yani şimdi böyle hani bir havaya da girmeyelim, olur mu? Şimdi böyle kelimelerimi çok doğru ve gerçekten dikkatli seçmeye çalışıyorum. Şimdi evet, seni ciddi bir şekilde yükseltiyor ama bu başlangıç enerjisi 13 Nisan'daki Mars-Neptün teması ile birlikte çalışacağı için hareketin yönü ne olacak biliyor musun? Zaten bu hafta ne dedim size? Netlik var ya, işte net değil. Tamam mı? Yani burada bir sıkıntı var. Ne yapacaksın? İsteğinin olduğunu göreceksin. Evet, isteğin var, ben de söylüyorum ama hani o isteğin böyle kaynağı net değil. Anlatabiliyor muyum? Bulanık. Hani görebilme şansın yok. Net değil. Şimdi ilişkiler tarafında da çok hızlı çalışacak. Birine böyle karşı hani ani bir yakınlık hissedebilirsin. Ya da ne bileyim böyle hani uzun süredir böyle mesafeli giden bir durum vardır. Bak bu aniden hızlanabilir. Hani sen şaşırabilirsin ama şaşırma. Çünkü böyle bir haftadasın. Bunları yaşaman çok normal. Bir söz, bir ilgi ya da böyle bir yakınlaşma seni gerçekten böyle içine çekebilir. Ama birkaç gün sonra ne olur biliyor musun? Aynı netliğin kalmayabilir. Bak bunu baştan söyleyeyim, sonra bozulmayalım. Aynı anda kişisel kararlar alanında da böyle bir tetiklenme var. Yani böyle yeni bir başlangıç, bir yön değişikliği ya da hani ben artık bunu yapıyorum dediğin bir adım böyle gündeme gelebilir. Hani böyle bir cesaret mi gelecek artık sana ya da ne bileyim böyle hani bu haftanın etkisiyle böyle bir gaza gelip harekete mi geçeceksin? Artık yorum senin ama böyle bir hareketlilik var. Harekete de zaten geç. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu da unutma. Mars'ın Neptün'le teması atmış olduğun adımın sağlamlığını azıcık zayıflatır. Bak anlatabiliyor muyum? Şimdi bu kilit bir cümle. O yüzden dikkatli ol. Hani ne diyor? Adımını sağlam at. 17 Nisan'daki Merkür-Neptün etkisi geldiğinde ise özellikle konuşmalar kısmında, mesajlarda, alınan kararlar tarafında ne olacak biliyor musun? Yine bak işte aynı şey. Netliğin düşecek. Yani netlik yok. Her şey böyle havada, yarım yamalak. İşte bu yüzden bu hafta seni evet ileriye taşıyacak şeyin hız olmadığını sanıyorum anladın. Ben de belirteyim. Farkındalık. Bak bu çok önemli. Yani doğru kişiyi, doğru yönü ayırt edersen sevgili Koç ve yükselen Koç gerçekten senin için çok güçlü bir başlangıç haftası olacak diyorum.
Hadi bakalım hayırlısı olsun. Sevgili boğa ve yükselen boğa. Şimdi bu hafta senin tarafında aslında süreç daha içsel ama etkisi çok somut diyeceğim. Çünkü Mars Neptün teması özellikle böyle duygusal yükleri, bastırmış olduğun o konuları ya da korkuları diyelim birazcık yüzeye çıkaracak. Bunlardan korkma, yüzleşme zamanın geldi demek ki, bence de yüzleş. Uzun süredir hani görmezden geldiğin bir duygun vardır. Bir insanla ilgili böyle içten içe, sadece bunu hani ilişki olarak düşünmeyin, olur mu? Partner olarak düşünmeyin. Bu eşin olabilir, aile içinde bir büyük olabilir, yakın bir arkadaşın, dostun, her türlü şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle geniş kapsamda düşünelim. Evet, bu insanla ilgili ya da kişilerle ilgili diyelim. İçten içe rahatsız olduğun bir durum artık ne diyor biliyor musun? Kendini saklamıyor. Evet, bak, bunu gizlemeyeceksin. Bu durum özellikle ilişkilerde kendini aslında bir tık daha gösterecek, daha öne çıkacak. Birine karşı güvenin sarsılabilir ya da ben bunu böyle sanıyordum ama değilmiş dediğin bir farkındalık yaşayabilirsin. Tıpkı sen de Koç ve yükselen koçlar gibi. Farkında mısınız? Ben de yine kullandım. Farkındalığımız her geçen gün çok daha farklı bir boyuta gidiyor. Ne kadar güzel bir şey. Farkına vardığınız anda, kendi iç sesinizi dinlediğiniz anda inanın çok daha bambaşka bir gözle bakacaksınız. İşte ne diyorum? Ben bunu böyle sanmıyordum. Bu böyle biri değildi. Aslında öyle biriydi de sen farkında değildin. Evet, bu hafta yüzleşme haftası. Bu bir anda gelen bir hisse de olabilir. Güzel, hisler, çakralar da açılıyor. Küçük bir detayın büyümesi bile olabilir. Tamam mı? Bak, konular bu şekilde çok net önüne geliyor. Artık lütfen sen de gözünü aç diyorum yani. Aynı zamanda günlük hayatında da bir çözülme var. Normalde böyle disiplinli ilerlediğin bir konuda motivasyonun azıcık düşeceğini söyleyeyim. Hani işlerini erteleyebilirsin ya da böyle odaklanmada biraz zorlanabilirsin. Ama bunu sadece fiziksel olarak düşünme, zihinsel bir dağılma hali de düşünebilirsin. 17 Nisan civarında gelen Merkür-Neptün etkisi özellikle böyle yanlış anlamaları birazcık artıracak. Lütfen ağızdan çıkan o sözlere, kelimelere dikkat et. Bir konuşmayı farklı yorumlayabilirsin ya da sana söylenen bir şeyi böyle eksik anlayabilirsin. Hani bazen öyle yaparız ya, duymak istediğimiz şeyi duymak istemeyiz. O inandığımız yolda yürümek isteriz ya. Böyle bir hafta. Bu yüzden ne derim? Bu hafta böyle hani kesin yargılardan biraz kaçın, olur mu? Çok fazla böyle her duyduğuna da inanma. Bu hafta seni evet zorlayan şeyin aslında ne olduğunda tabii ki söylemem lazım. Özgürleştiren şey. Bu hafta seni zorlayan şey aslında gerçekten seni özgürleştiren şey neyse o zorlayacak seni. İkizler ve yükselen ikizler, bu hafta senin hayatında en çok çalışan konu ne biliyor musun? Kulağına gelen şeyler ve onların gerçekliği. Zaten ne zamandır geliyor da neyse ki ben Allah'tan farkına vardım. Lütfen siz de farkınıza varın. Bu yüzden bu hafta böyle olaylar direkt böyle senin başına gelmekten çok önce kulağına gelir. İnanın o ortamda olayım ya da olmayayım, her şey patır patır ya önüme gelir ya karşıma çıkar, illaki duyarım. Gizlenecek hiçbir şey olmaz benim hayatımda, çok net. Şimdi o gelen şeyin ne kadarı doğru? İşte bütün mesele bu. Hani o lafı getiren, götüren kişi de ne kadar güvenilir, değil mi? Özellikle aile ve akraba tarafında da bir hareketlilik var. Birinin söylediği bir söz sana farklı aktarılabilir ya da bir konu böyle büyütülerek önüne gelebilir. Sever, tamam mı? Bak, bu hafta bu konular böyle güzel güzel demlene demlene önümüze gelebilir. Mesela hani biri bir şey söylemiştir ama bu konu sana geldiğinde anlamı değişmiştir. Hani olmaz mı? Küçükken de oynardık ya, kulaktan kulağa. Öğretmenimiz bir şey söylerdi. İlk kişi doğru anlar. İkinciye gelene kadar oho, sonuncuya gelene kadar baştakiyle hiç alakası yoktur. Bak, bu kavramı böyle düşün. Sen de buna göre tabii ki tavır almaz mısın? Şimdi sana geldi. O ilk duyduğun şeye göre tavır alırsın. Şimdi buna dikkat et. Bak, bunda şimdi şaka bir tarafa, espri bir tarafa, bu konuya dikkat et. Aynı şekilde bak, yakın çevrende de bir dedikodu dönebilir. Ya vallahi bıktım artık şu dedi. Yapmayın kardeşim benim dedikodumu, ben de çok sıkıldım. Bir arkadaşına böyle ilgili bir şey duyabilirsin ya da böyle bir ortamda konuşulan konu böyle hiç senin suçun günahın yokken bak seni içine çekebilir. Aman, bu hafta oturduğun kalktığın kişilere dikkat et. İlişkilerde de benzer bir durum var, biliyor musun? Karşındaki kişinin söylediği şeyle aslında ne demek istediği aynı olmayabilir. İşte sen de bu boşlukları kendi zihninde doldurmaya çalışacaksın. Klasik ikizler. Bu da gereksiz bir yanlış anlamaya neden olur. Hatta bu yanlış anlaşılma araya mesafe bile koyabilir. Aman dikkat. Ama şimdi bu haftanın güçlü tarafı yok mu? Var. Evet, sen hızı fark edersin ve zaten çok da hızlı fark edersin bu durumu ve ilerlemek istersin. Ama hemen böyle tepki vermek yerine biraz beklersen, gözlemlersen kimin neyi neden söylediğini çözersin. Ben çözdüm. Siz de çözün. Bu hafta senin için kazanç nerede biliyor musun? Duyduğunla değil de gördüğünle hareket et. Bu hafta seni bekleyen şey çok net sevgili ikizler.
gerçek bilgiyle hareket edersen gerçekten çok doğru bir şekilde ilerlersin. Öyle kulaktan dolma dedikodularla böyle gidersen de gereksiz bir karmaşanın içine maalesef girersin. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Şimdi bu hafta senin hayatında aslında iki güçlü alan aynı anda çalışıyor. Evet, kariyer ve duygusal denge. Bakın, her birimizin etki ettiği alanlar ne kadar farklı değil mi? Şimdi kariyer ve duygusal denge önemli. Ve bu iki alan birbirini birazcık zorlayacak şekilde ilerliyor. Şimdi Koç yeni ay seni iş ve yön konularında böyle bir karar noktasına getirecek. Evet, bir teklif olabilir, bir sorumluluk olabilir ya da böyle hani değişim gündeme gelebilir ama artık bir şey değişmeli dediğin yer tam da burası. Tamam, böyle bir şey gerçekten düşünüyorsan evet, doğru hafta ve doğru yer. Ama Mars Neptün etkisi bu kararı verirken böyle netliğini birazcık bozacak. Bak şimdi işte burada dikkat etmen lazım. Yani bir işi böyle olduğundan daha kolay görebilirsin. Bak, bu gaza gelme. Ya da böyle bir sorumluluğu tam hesaplamadan böyle kabul edebilirsin. Hani atlarız ya hemen biraz böyle göz önüne çıkmak için. Ben yaparım, ben ederim. İşte bu tam tersi, tamam mı? Aslında yapılabilir bir şeyi gözünde büyütebilirsin de yani hani algı ile gerçeklik arasında bir fark var. Bak, bu ayrımı lütfen bu haftayı yap, olur mu? Atlama, gerçekten sorumluluk alabileceğin bir şeyin altına böyle elini koy. Anlaştık mı? Ne dedik? Kariyer ve duygusal denge dedik. Şimdi duygusal tarafa da bir bakalım. Bu hafta senin için hassasiyet çalışıyor. Böyle içten içe seni etkileyen bir konu var. Bir kişi ya da böyle bir durum. İşte bir karar sürecinde böyle biraz karışıyor, tamam mı? Bu buralar senin için biraz muallak. Yani sadece aslında şöyle söylemek lazım. Mantığınla ilerlemiyorsun. Duygu işin içine girince işte karışan nokta bu nokta. Bunu sen ayırt edeceksin, tamam mı? Mantık varsa evet ilerlersin. Duygu işin içine girirse karışırsın. 17 Nisan civarında da özellikle bir konuşma. Bak, bir gelişme. Bu dengeyi zaten arada kaldın, bulanıklaştın. Daha da dengeni bozacak. İşle ilgili bir haber gelebilir, gelir de ama senin iç dünyan gerçekten buna hazır mı? Bence değil. Ya da tam tersi. Hazırsın ama tam olarak kendini hazır hissediyorsun ama o cesaretin yoktur. Bak, ikisi de çok karışık. Anlatabiliyor muyum? Denge yok. Bu hafta özetle senin için belirleyici olan şeyin duyguyu tamamen tabii ki yok sayma. Duygusuz olur mu? Olmaz. Ama azıcık onun içine şöyle ne yap biliyor musun? Mantığını da kat. Tamam mı? Ve tabii ki acele karar verme. Mantığın ve duygusallığın aynı yönde hareket etsin. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi bu hafta senin hayatında genişleme isteği çok güçlü ama bu genişleme beraberinde biraz risk de getiriyor. Şimdi Koç yeni ayı seni bulunduğun yerin böyle dışına çıkmaya, yeni bir deneyime doğru girmeye, hatta böyle alıştığın düzenin dışına böyle adım adım itiyor. Seni yavaş yavaş hazırlıyor. Ama Mars Neptün etkisi bu adımın tabii ki ne kadar sağlam olduğunu da sorgulatmaz mı adama? Of, hem de nasıl. Özellikle eğitim, seyahat ya da böyle kendini geliştirme alanında böyle bir fırsat gündeme gelecek. Bak, bunlar var. Yani bu kursa başlama olabilir. Hani aklıma gelen örnek. Böyle bir yere gitme planı olabilir. Ya da hayatında yeni bir bakış açısı katacak bir konu seni, bak uzun zamandan beri böyle heyecanlar hissetmiyordun, heyecanlandıracak. Mesela bir eğitim programı sana çok şey vaat eder ama hani içeriği düşündüğün kadar güçlü olmayabilir, tamam mı? Ya da mesela böyle bir seyahat planın vardır, çok cazip görünür sana ama detaylar da çok net değildir. İşte bu yüzden ne yapman lazım? Hani bu bana çok iyi gelecek dediğin şeyin arka planını çok iyi görmek zorundasın. Heyecanlan ama heyecanını kontrol et. Önce bir araştırma yap diyorum. Anlaştık mı? Evet, aynı anda iş tarafında da bir açılım isteği var. Daha görünür olmak, daha fazla sorumluluk almak ve kendini farklı bir alanda görmek isteyebilirsin. Ve gelelim hafta ortası. İşte bir bilgi ya da bir konuşma bu fırsatın aslında gerçek yüzünü gösterecek. Eğer böyle o ilk heyecanla değil de az önce de belirttiğim gibi o detaylara bakarak hareket edersen ne olacak biliyor musun bu hafta? Gerçekten sana çok güzel yeni kapılar açacak diyorum. Yükselen Başak ve sevgili Başaklar. Şimdi bu hafta senin kontrol etmeye alıştığın alanlar ne yapıyor biliyor musun? Çözülmeye başlıyor. Mars, Neptün etkisi özellikle senin o her şeyi planlı ve hani net ilerletirim dediğin var ya o düzenin. Ay maalesef dağıtıyor. Çok üzgünüm. Biliyorum detaycısındır, düzenli, tertiptesindir ama o hafta bu hafta değil. İşte bu yüzden en zorlandığın şey ne biliyor musun? Belirsizlikle baş etmek olacak. Hiç de sevmezsin. Kim sever yani, o da ayrı bir konu, haklısınız. Özellikle para ve maddi konularda bu etki birazcık net çalışacak. Yani beklediğin bir ödeme maalesef gecikecek. Planladığın bir harcama
artabilir. Bak önemli konular buralar. Ya da hani bu net dediğin ne olursa olsun, herhangi bir konu olursa olsun bu belirsizleşebilir. Yani bu hafta her şey bak böyle havada. Bu seni elbette rahatsız eder, beni de eder, herkes eder. Çünkü kontrol duygunu zayıflatır. Hani kontrolün sende olmadığı hissiyatı çok kötüdür. Bu hafta öyle bir hafta maalesef. Aynı zamanda ilişkilerde de bir çözülmenin olabileceğini söylemem lazım. Yani böyle hani birine karşı net olduğunu düşünebilirsin, tamam mı? Aslında bu konuda o kadar net olmadığını da fark edeceksin. Bak her duyguyu aynı anda yaşıyorsun. Tam bir kafa karışıklığı. Birine karşı net olduğunu hissediyorsun. Aslında öyle de değilim diyorsun. Yani şimdi nasıl bir çelişki? İşte bu hafta böyle bir hafta. Ya da karşındaki insanın tutumu değişken hale gelebilir. Bak kendinde arama bu tutarsızlığı. Karşındaki de öyle. Ya bu hafta hepimizde böyle bir dengesizlik olacak malum. 17 Nisan civarında özellikle bir konuşma ya da bir yüzleşme. Bak bu belirsizliği daha görünür hale getirebilir. Belki biraz rahatlayabilirsin. Hani acaba kendim mi hüsnü kuruntu yaptım diyebilirsin. Belki de kendiliğinden çözülecek. Bu seni rahatlatır mı? En azından suçun kendinde olmadığını anlarsın. Belki bir nebze rahatlarsın. Bir konuda açıklama beklerken daha fazla soru işaretleriyle de karşılaşabilirsin. Ya bu hafta bence var hiçbir şey sorgulama. Kimseyle de görüşme. Telefonlara da çıkma. Yani hiçbir şey senin hayatında net değil baksana. Ya bu hafta kontrol etmen için bence doğru bir hafta değil. Bırak kontrolü. Tek fark edeceğin şey ne biliyor musun? Kendini. Tamam mı? Kendini fark et, kendini bil. Şu bir hafta şöyle bir sakin kabuğunda kal. Önümüzdeki haftaya da artık bakarız diyorum. Sevgili terazi ve yükselen terazi, şimdi bu hafta senin için mesele ilişkiyi anlamak değil de ilişki içindeki o belirsizliği çözememek var. Hadi buyur şimdi. Bir de başımıza terazi çıktı. Bak burada da böyle bir dengesizlik var. Mars, Neptün etkisi haftanın başında özellikle karşındaki insanın davranışlarının tutarsız hale geldiğini sana net bir şekilde gösterecek. Ya bir gün net olan bir şey ertesi gün anlamını kaybedebiliyor. Çok özür dilerim. Yani vallahi gerçekten sinir bozucu bir şey değil mi? Evet bu metinleri tabii ki ben hazırlıyorum. Hazırlarken de gerçekten bu duyguyu yaşıyorum. Şu an kamera karşısında belki biraz itici gelecek ama gerçekten çok zor bir hafta. Ve özellikle terazi ve yükselen teraziler. Bak sizin için de çok dengesiz bir hafta. Ya bu durumu böyle klasik bir duygusal sorgulama olarak görme, olur mu? Daha çok böyle hani pratikte yaşanan bir karmaşa gibi düşün. Ne diyeyim yani buraya gerçekten uygun bir cümle bulmakta çok zorlandım. Üzülüyorum. Ya en azından bu haftayı böyle geçecek, bitecek bir karmaşa var diye düşün. Planlanan bir buluşman iptal olabilir. Verilen bir söz askıda kalabilir. Ya bunlara şaşırıyor muyuz? Tabii ki değil. Ya da böyle bir konuşma gerçekten yarım yamalak böyle kararsız bir şekilde kalacak. Ya aslında sorun büyük değil ama yani şimdi böyle konuşuyoruz. Aslında ortada bir sorun da yok. Netlik yok. Çok net bir cümle. Netlik olmadığı için de işte bu bulanıklığı yaşıyoruz. 17 Nisan civarında Merkür-Neptün etkisiyle birlikte iletişim maalesef tabii ki yine bulanıklaşacak. Zaten öyleydi, iyice bulanıklaşacak. Özellikle mesajlaşmalara dikkat et, konuşmalara dikkat et. Yapılan anlaşmalar tarafında böyle eksik ya da yanlış anlaşılma riski bak çok yüksek. Hani imza gibi bir durumlar varsa aman diyorum. Birinin böyle ne demek istediğini çözmeye çalışırken aslında kendi zihninde tamamlanamadığını da fark edeceksin. Tamam. Çünkü böyle bir hafta. Aynı zamanda işbirlikleri ve ortak hareket ettiğin konularda da böyle yine bir dengesizlik hissi olacak. Birlikte yürüyen bir işte böyle roller net değil. Senin haftan evet net değil. Ya kim ne yapıyor konusu karışabilir. Ya da sen bir şeyin sorumluluğunu üstlenmiş gibi hissedersin de ama ortada bir his yoktur. Bir paylaşım yoktur. Anlatabiliyor muyum? Hani rüya mı, hayal dünyası gibi bir şey senin için bu hafta. Hadi artık toparlayalım seni. Doğru söylüyorsunuz. Bu hafta sizin için kritik nokta şu. Boşlukları lütfen sen doldurma, biraz zamana bırak diyorum. Sevgili akrep ve yükselen akrep, bu hafta senin hayatında en belirgin tema ne biliyor musun? Düzenin kırılması. Evet, Mars-Neptün etkisi özellikle günlük düzenini, çalışma şeklini ve sorumluluk alanlarını maalesef karman çorman ediyor. Uzun süredir böyle aynı şekilde ilerleyen bir sistem vardı değil mi? Yani senin hayatında böyle bir düzen vardı. İşte bu hafta maalesef biraz aksayacak. Mesela iş ortamında bir karışıklık olabilir, dikkat et. Kimin ne yapacağı net değil. Yani sana ait olmayan bir sorumluluk sana kalabilir. Ya da böyle birinin destek istediği ya da böyle eksik bıraktığı bir işi sen tamamlamak zorunda kalabilirsin. Ve aynı zamanda günlük rutininde de aksamalar var. Böyle planlandığın gibi bir gün istediğin gibi ilerlemeyecek. Odağın düşebilir. Yaptığın işleri böyle hani her zaman yaparsın, o verimi alırsın ama bu sefer
alamayacaksın. Ya bu durum seni elbette ki rahatsız edecek. Çünkü kontrol ettiğin, düşündüğün ne varsa o sistem bu hafta maalesef dağılıyor. Sağlık tarafında da tabii ki özellikle böyle yanlış tempo dikkat çekecek. Böyle kendini yorgun hissetmene rağmen devam etmek ya da hani ihtiyacından daha fazla yük almak seni bu hafta gerçekten çok zorlayacak. Senin için zor bir hafta, ne olursun çok ama çok dikkat et. Ama tabii ki bu kırılmanın da bir nedeni var. Sürdürülebilir olmayanı fark ettirmek. Bak, güzel bir cümle. Çünkü Koç yeni ay sana yeni bir düzen kurma fırsatı veriyor ama ne diyor biliyor musun? O eski sistem kırılmadan da yenisini maalesef senin hayatında kuramam diyor. O zaman yapman gereken şey ne? Acele kararlar vermiyorsun. Birçok şeyin farkına varıyorsun. Eski sistemde de seni rahatsız eden şeyler neyse de onları da lütfen ayıkla, hayatından temizle ki yenileri gelebilsin. Sevgili yay ve yükselen yaylar, bu hafta sende 2 net konu çalışıyor. İş, üretim ve ilişkiler. Güzel ama asıl tema ne biliyor musun? Söylediğinle yaşanan şey aynı mı? Bu çelişkiyi çok yaşarız değil mi? İşte bu hafta da yaylar yaşayacak. İş tarafında evet güzel bir hareketlilik var. Üzerine almış olduğum bir iş, proje evet yine gündeme gelecek. Mars-Neptün etkisi bak burada devreye giriyor. Ve işin içi böyle açıldıkça detaylar da değişmeye başlıyor. Çok gizemli oldu burası ama gerçekten öyle. Mesela senden beklenen şeyle sana anlatılan şey aynı olmayabilir. Ya da böyle kısa sürede hani böyle biter dediğin bir işin uzayabileceğini göreceksin. Sen de bir noktada sonra şunu fark edeceksin. Ya ben bu işi böyle bilmiyordum ki. Bilseydim Allah kahretmesin girer miydim bu işe gibi. Değil mi? Aynı hafta içinde böyle plan iptalleri olabilir, plan değişiklikleri olabilir. Bak bunları yaşayabilirsin. Özellikle zamanlama. Bak senin için çok önemlidir. Zamanlama tarafında biraz kaymalar olabilir. Hani sen bir plan yaparsın da bu hafta o plan o zaman aynı noktada ilerlemez. Bu da seni tabii ki bir yay olarak zorlar. Çünkü kontrol sende olmadığı zaman kendini gerçekten böyle dağılmış hissedersin, toparlayamazsın. İlişkiler tarafında da böyle benzer bir tema çalışıyor diyebilirim ama şimdi burada konu beklenti. Tamam, yine bir sıkıntı var ama konu beklenti. Yani birinin söylediği şeyle az önce de belirttim ya, yaptığı şey arasında fark olduğunu göreceksin. Ya bu ne alakacı? Bana ne söylüyor? Yaptığına bak. Bu hafta sana aslında şunu çok net şekilde gösterecek. Kim ne söylüyor değil de kim ne yapıyor. Tamam mı? Hani lafa bakmam kardeşim, icraata bakarım deriz ya, aynen öyle. İş tarafında da ilişkide de aslında gerçek tablo nerede biliyor musun? Davranışta. Hani kim sana karşı nasıl yaklaşıyor, neyle geliyor? Bunu böyle düşünüyorsun. Sadece iş tarafı olarak değil diyorum ya, hani hayatın geneli anlamında da böyle bakalım. Tablo bu hafta sizin için genel. Eğer bunu gerçekten doğru okuyabilirsen ya hem yanlış bir yükün altına girmemiş olursun hem de böyle boş bir beklentiyi de kendi içinde sürdürmezsin. O zaman da ne olur? Daha az yorulursun. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak. Şimdi bu hafta sende 2 ana konu var. Aile, yaşam düzeni, hepsi bir arada ve iş sorumlulukları. Şimdi Koç yeni ayı böyle bulunduğun düzenle ilgili bir değişimi gündeme getirecek. Mars-Neptün etkisi ise bu değişimin aslında nasıl yapılacağını belirsiz bırakıyor. Bak önemli bir nokta. Ev ve aile tarafı benim için çok önemli. Bu konu evet öne çıkacak. Böyle bir düzen değişikliği, evle ilgili bir karar ya da böyle aile içinde gerçekten hani uzun zamandır böyle çözülmesi gereken bir mesele vardır. Tamam. İşte bu konu sana eksik aktarılmış olabilir. Bak konu nereden nereye geldi? Eskiden üstü kapatılmış bir konu olabilir ya da yeni bir konu bile gündeme gelebilir. Bu konu sana gerçek şekilde aktarılmayabilir. Şimdi böyle olunca ne olur? Sen detayları görmeden bir karar verirsin değil mi? Bu noktaya gelirsin. Bak en can alıcı nokta bu. Aynı anda böyle iş tarafında da bir yoğunluk var. Üzerine böyle yeni bir sorumluluk gelebilir ya da çözmen gereken bir konu böyle sana bırakılabilir. Yoğunluğun artabilir. Bak ev ve iş düzeninde lütfen böyle gelen bilgiyi doğrulatmadan, teyit ettirmeden hemen böyle bir tepki verme. İyi ya da kötü. İşte de ev düzeninde de anlaştık mı? Önemli konular çünkü. Hafta ortasında da özellikle bir konuşma ya da böyle bir gelişme bu 2 alanı böyle birbirine bağlayacak. Yani hem özel hayatında hem de iş tarafında aslında aynı anda karar vermen gereken bir durum oluşabilir. Tabii ki kararını ver ama dediğim gibi hem iş ve ev tarafında madem böyle bir sıkıntı yaşayacaksın, hani duyduğun şeye mi, gördüğün şeye mi inanacaksın, tamam mı? Bunun kararını net bir şekilde verirsen zaten ne diyor? Kararsızlık gidiyor. Şimdi bu hafta senin için aslında hepsi bir tarafa kritik nokta şu. Acele karar vermemek ya.
İşte özet burada. Detayları net bir şekilde görmeden lütfen ama lütfen ne ev içi ne aile düzeni ne de iş ortamında adım atma. Çünkü ne olur biliyor musun? Eğer bu acele kararları verir de adım atarsan sonradan düzeltmek o kadar zor olur ki aman diyorum lütfen. Evet sevgili Kova ve yükselen Kova, bu hafta sende aslında en kritik konu iletişim ve alınan kararlar. Bak her bir burcu nasıl etkiledi değil mi? Kimini ev düzeniyle, kimini iş, kimini hepsiyle birlikte. Evet sende de iletişim ve alınan kararlar. Şimdi burada sorun aslında konuşmak değil biliyor musun? Yanlış anlaşılmak ve yanlış anlamak. Ay en nefret ettiğim şey de hani bazen haklısınızdır da kendinizi böyle haksız duruma düşürsünüz. Yanlış anlaşılmalar en nefret ettiğim durumdur. Maalesef Kova bu hafta yaşayacak. Merkür ve Neptün etkisi özellikle sana söylenen şeylerle gerçek arasında farkın olduğunu gösterecek. Bir konuşma yaparsın, yaparız değil mi? Her şey net gibi görünür. Sen de duygularını net bir şekilde konuşursun. Karşı tarafında öyle olduğunu düşünürsün. Ama sonrasında ne olur? O konuşmanın aslında eksik olduğunu ya da gerçekten hani karşı tarafın bu konuda çok net olmadığını fark edersin değil mi? İşte bu durum özellikle bak iş görüşmelerinde, anlaşmalarda ya da böyle günlük hayatta verilen sözler üzerinden çalışacak. Yine altını çiziyorum. Önemli detaylar. Aman. Hani böyle tamamdır dediğim bir konu tekrar açılabilir. Ya da böyle baştan konuşulmak zorunda kalabilir. Ya hiç önemli değil. Baştan konuşulsun da hani sonrasında üzülme olmasın değil mi? Baştan her şey net bir şekilde konuşulsun. Sadece kayıp burada zaman olmuş olsun. Anlatabiliyor muyum? Aynı zamanda sen de böyle bir şey yanlış aktarabilirsin. Yani sadece karşı tarafa suç bulma. Bak sen de yanlış aktarabilirsin. Hani kafanda net olan bir şey vardır ama karşı tarafa az önce de belirttiğim gibi aynı netlikte geçmeyebilir. Bu sonradan düzeltmek zorunda kalacağın durumları da yaratacak bir sebep. O yüzden ne yapıyorsun? Kafandaki şey ne kadar net olursa olsun iyice tart düşün. O şekilde karşı tarafa aktar. Çünkü karşı taraf seninle aynı netlikte olmayabilir. Anlatış şekline de bağlı değil mi burada biraz? Kesinlikle. Gelelim hafta ortasına. Özellikle bir konu yine geri dönüyor. Yani daha önce böyle konuşulmuş olabilir. Kapandığını düşündüğün bir mesele olabilir. Bu tekrar böyle açılacak hiç de sevmem. Yani netleşmediğini zaten fark edeceksin. Yani o zaten vakti saatinde netleşmiş olaydı değil mi? Şimdi bu konu bir daha gündeme gelmezdi. Biraz can sıkıcı olabilir mi? Olabilir. Sen de net ol konuyu kapat derim. Yani daha da fazla uzamasın. Bu hafta senin için kritik alan aslında şu. Duyduğunla hareket etme. Teyit etmeden lütfen karar verme. Çünkü bak bu haftanın en büyük hatası ne biliyor musun? Anladım. Ya tamam o bende biliyorum. İşte bak bunu yaparsan o kadar yanlış adım atmak zorunda kalırsın ve o attığın adımın da geri dönüşü maalesef olamaz. Ve geldik son burcumuza. Sevgili balık ve yükselen balık. Şimdi bu hafta sende para ve özdeğer teması ikisi birlikte güzel el ele kol kola vermişler çalışıyorlar. Mars Neptün etkisi özellikle böyle maddi konularda netliği düşürürken Koç yeni ayda yeni bir kazanç ya da harcama sürecini başlatacak. Güzel. Maddi tarafta ama biraz dikkat etmen gerekiyor. Bak öyle bir hafta. Bir ödeme, bir alışveriş ya da böyle gelir konusunda bir dengesizlik olacak. Tamam bak bunlar gündeme gelir. Ama burada durum hani göründüğü kadar net de olmayabilir. Şimdi ne demek bu? Yani beklediğin bir paranın gecikebileceğini, bir ödemenin eksik gelebileceğini, özellikle de hani böyle bu kesin dediğim bir konu sonradan değişikliğe uğrayabilir. Bu yüzden bütçe ve planlama tarafında esnek olmak birazcık önemli gibi geldi bana, bilemiyorum. Hafta ortasına da baktığımızda özellikle konuşmalar, gelişmeler, konular var, tamam mı? Bunların netleşeceğini söyleyeyim. İşte bunlar bir geri dönüş olabilir. Yani bir yarım kalmış bir konu vardır. Ne ile ilgili artık onu hayatında sen yorumlayacaksın. Bir durum, bir teklif, tamam mı? Sana gerçek tabloyu zaten çok net bir şekilde gösterecek. Ama tablo gerçek de sen burada ne kadar anlayacaksın, farkına varacaksın. Şimdi tabii ki burada dikkat etmen gereken şey de şu olmalı. İlk böyle hisle karar vermemek. Hani hep deriz ya, o ilk aklına gelen şey aslında hep doğrudur diye. Bu hafta bu şaşacak. Bu hafta zaten her şey şaştı. Ne doğru kaldı ki? O yüzden ilk hissinle karar verme. Çünkü Neptün etkisi böyle gereğinden fazla iyimser olur. Bak bu da seni yanıltır. Ya da gereğinden fazla sana karamsar bakmana sebep olur. Yani sana doğru bir karar verdiremez. O yüzden aman bu hafta hislerine, duygularına sahip çık. İyice emin ol. Ondan sonra karar ver. Bu hafta senin için kazanç var mı? Tabii ki var. Gerçek değeri doğru görmekten geliyor. En güzel kazanç bu. Hem cebin dolacak hem de zihnin gerçekten bu anlamda rahatlayacak.
Evet, yine çok güzel bir video oldu. Bu hafta gökyüzü bize çok net şeyler söyledi. Her hafta olduğu gibi. Yani hissettiğin her şey doğru olmayabilir dedi. Ama fark ettiğin hiçbir şey de tesadüf değil dedi, değil mi? İşte bu yüzden bu hafta neyin gerçek, neyin sadece bir algı olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor. Hepimiz için geçerli. Eğer doğru yerdeysen zaten içinden bir sakinlik geçmez mi? Kesinlikle. Ama bu böyle içinde bir şüphe varsa bu hafta onu bastırmak etkisi kolay kolay olmayacak. Bu hafta zor bir hafta. Çünkü gökyüzü bize ne diyor? Artık gör diyor. Eğer bu yorumlar sende de böyle bir şeyleri tetiklediyse, ki eminim tetikliyor, yorumlar kısmında buluşalım, olur mu? Sen bu hafta, bak çok merak ediyorum, en çok hangi konuda netleşmeye çalışıyorsun? Hadi birlikte bakalım, yorumlayalım. Haftaya görüşmek üzere efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.